Daha önce kanalımda NASA'ya ait DARPA projesinden bahsetmiştim. Dünyada yaşamı 65 milyon yıl önce bitirdiği düşünülen asteroidlerden nasıl korunabiliriz? 65 milyon yıl önce dinozor ve çeşitli yaşam türlerini yok eden meteor çarpması bizleri de her an tehdit eden bir olgudur. Peki dünyaya yaklaşan bir asteroid nasıl durdurulabilir? İşte bilim adamlarının bu konuda dile getirdikleri çeşitli yöntemleri paylaşacağım. Ancak bunların hepsi şu an sadece varsayım. Gerçekten dinozorların neslini yok eden asteroid bugünkü teknolojimizle bize yaklaşsa sanırım izlemekten başka bir kaçar yolumuz olmayacaktır. Asteroid ya da küçük gezegen, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. 65 milyon yıl önce dinozorlarda olduğu gibi insanların da bu çarpmadan sağ çıkma şansı pek yok. İşte Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, etrafımızda dolaşan dev gök taşlarının çarpmasını engelleyecek bir proje üzerinde çalışıyor. Proje danışmanlarından Humberto Campins'e göre dünyaya çarpma ihtimali en yüksek olan asteroid 2008 EZ5. 2008'de keşfedilen bu asteroidin eni 230, boyu 710 metre. Dünyaya çarpması halinde Hiroşima'ya atılan atom bombasından 1 milyon kat daha güçlü bir patlama etkisi göstermesi bekleniyor. NASA yüzeyinden koparılacak 20 tonluk bir kaya parçası ile bu asteroidin Ay'ın yörüngesine sokulması üzerinde çalışıyor. Yeryüzüne 470 milyon kilometre uzaktaki asteroid sadece 90 bin kilometre hızla ilerliyor. Peki bu asteroidin yörüngesinden nasıl çıkarılacak? Asteroidler Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan maddelerdir. Başıboş dolaşan göktaşlarının çoğu birbirine çarparak gezegenleri oluşturmuştur. Ancak çarpmayanlar 5 milyar yıldır Güneş etrafında dönmektedir. Dünyaya yakın asteroidler değişken bir yörünge çizerek hareket ediyor. Bazıları bu yüzden büyük tehlike oluşturuyor. Son 1000 yıldır asteroidler yüzünden kimse ölmedi. Önümüzdeki yüzyılda herhangi bir cismin dünyaya çarpması beklenmiyor. Fakat Çin'de çok daha eski kayıtlarda asteroid kaynaklı ölümlerden söz edilmektedir. Ayrıca 1908'de bir asteroid Sibirya'da yerleşim alanlarına uzak bir bölgeye düşmüş ve Lüksemburg büyüklüğünde bir alanı yerle bir etmişti. Bu tür çarpmalar eskiden oldu. Önlem alamazsak tekrar olacaktır diyor Campins. Tehdit mi, avantaj mı? Bu soru akla geliyor. Ancak asteroidlerin dünyaya bu kadar yakın hareket etmesinin bazı avantajları da olabilir. Geçen yıl 2.4 milyon kilometre mesafeden geçen bir asteroidin 5 trilyon dolar değerinde platin yüklü olduğu tespit edilmişti. Özel şirketler asteroidlerden maden elde edilmesi üzerinde çalışma yürütürken NASA da özellikle su üzerinde duruyor. Asteroidlerin neler içerdiğine bakalım. Campins ise asteroidlerin toz ve kaya karışımından olduğunu tahmin edildiğini ama bunun oranının bilinmediğini söylüyor. Asteroidler suyla yüklü olsa bile başka bir sorun daha var. 2000'den bu yana uluslararası uzay istasyonlarında astronotlar görev yapıyor. Ama 1972'de Ay'a son yolculuktan sonra kimse uzayda daha uzaklara gitmeye yeltenmedi. NASA'nın asteroid yönlendirme projesi işte burada devreye giriyor. Uzayda büyük bir kaya parçası bulup onu dünyaya yakın bir yerde yörüngeye oturtmayı amaçlayan bu proje birçok soruna çözüm olarak görülüyor. İlk adım olarak asteroide robotlu bir uzay aracı gönderilecek. 3 ayaklı bu araç kaya parçasının üzerine konduktan sonra 2 mekanik kol ile onu kavrayıp taşıyacak. Böylece yerçekimi traktörü adı verilen teknikle asteroid bu kayaya doğru ve yeryüzünü tehdit edemeyecek bir yörüngeye çekilecek. Daha sonra Ay'a varmak için 80 milyon kilometre yol kat edecek. Uzay boşluğunda sürtünme olmadığı için bu kütleyi güneş enerjisiyle xenon gazını hızlandırma yoluyla kolayca itmek mümkün olacak. Bu uygulama Mars'a astronot gönderme planları için tasarlanan teknolojinin denenmesi olarak da işlev görecek.
İlk alınacak önlem göktaşlarının takibinin alınması, yönelik teknolojilerin geliştirilmesi. 1990'lardan beri bu tip gök cisimlerini takip eden NASA hem yeryüzünde hem de yörüngede güçlü teleskopların kurulmasını öngörüyor. İkinci adım çarpışmaların etkilerini tahmin edip modele dökecek programların geliştirilmesi olacak. Bu kapsamda tüm kurumlara veri gönderecek bu programlar eş zamanlı bilgi akışı sağlayacak. Üçüncü adımda çarpışmanın yaşanmaması için göktaşlarını durdurmak olacak. Bu amaçla göktaşlarıyla çarpışıp yok edecek ve rotalarını değiştirecek. Dördüncü adım ulusların birbirleriyle etkileşim içerisine girmesini ve göktaşına karşı tüm gezegenin birlikte çalışması hedeflenecek. Beşinci ve son hedefte ise bu adımların hiçbiri başarılamazsa veya bu adımları uygulamaya zaman kalmamışsa insanların tahliye edilmesine ve korunmasına yönelik bazı işlemler yapılacak. İşte bazı varsayımlarını bu şekilde NASA ve birkaç uzay ajansı Güneş sisteminde bulunan 1000'i geçkin asteroid ve yörüngelerini Dünya'ya yakın geçebilecek asteroidlerin ve bir kısmını takibe almış durumdadır. Sanırım isteyeceğimiz son şey gökyüzünden gelecek tehlike olacaktır. Bu kısımda ek bilgi olarak şunu söyleyebilirim. NASA ve ESA gibi uzay ajanslarının takip ettiği asteroid sayısı yaklaşık 20.000 ve üzerindedir. Yani günlük olarak da değişebiliyor bu sayı. Bazen yeni bir eklenme yapılmış olabilir. Net bir sayı olarak söylemiyorum. 20.000 ve üzerinde bir sayı olduğunu biliyorum. Ek olarak bu konu hakkında daha çok böyle dizi tarzında izlemek isterseniz Salvation dizisini tavsiye ederim. Ve dünyaya bir asteroid çarpma durumunda yapılabilecek bu tarz müdahalelerin nasıl sonuçlar verebileceğini dizide gayet güzel incelemişler. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu diziyle beraber bu konu hakkında böyle bir makale hazırlamak istemiştim. Size de tavsiyede bulunmak düşüncesinde oldum burada. Ek olarak şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.